Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir telefon çantası yapacağız arkadaşlar. Instagram hesabımdan çoğu takipçim bu modelin fotoğraflarını gönderdi ve hiçbir yerde ben videosunu bulamadım. Resimden bakarak çıkarmaya çalıştım. Bence de birebir oldu. Umarım beğenirsiniz ve severek örersiniz. Şöyle hemen telefonda nasıl durduğunu göstermek istiyorum. Şöyle. Evet. Gayet şık gördüğünüz gibi. Boyutlarını da telefonunuza uygun çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen kullandığım iplerden bahsetmek istiyorum. Kullandığım ipler Alize Koton Gold iplerini kullandım. Kullandığım tığ 2.50 milimlik tığ kullandım. Sizler elinize uygun tığ kullanabilirsiniz. İsterseniz hemen bu güzelliklerin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bu videoyu beğenip bir de o güzel yorumlarınızı yazarsanız bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz ve videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliklerin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle zincirle başlıyorum. 5 tane zincirim var. Şöyle ipimi bir düğüm attım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. İlk çektiğim zincire batıyorum ve kapatıyorum. Şöyle şu ipi de arada yürüteceğim. Burada 1 2 3 4 tane zincirim var. Şöyle minik bir halkam olmuştu. Burada halkamın içine üçlü trabzanlar yapacağım. Çektiğim zincirle beraber 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Önce bir ilmek, sonra 2 2. Arada bir zincirim var. Tığın başını doladım. Tekrar halkanın içine batıyorum. 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 2 oldu ve 3. Şu şekilde. Şimdi burada 2 zincirim var. 1 2 zincir çektim, modeli çevirdim, tığın başını bir kez doladım. Buradaki bir zincirlik bölüme batıp 3 tane üçlü trabzan. 1 2 ve 3. Bir zincir çekiyorum araya. Tekrar aynı boşluğa 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 oldu ve 3. Tığın başını doladım. Hemen alttaki bakın 3 tane trabzanım var. 1 2 üçüncüsünün şöyle tepesine batıyorum. İkili trabzanla yukarı çıkıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. 1 2 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bakın tek zincirlik bölüm. Tığın başında oluyorum. Tek zincirlik bölüme 3 tane üçlü trabzan. Bir zincir, aynı noktaya 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. 1 2 3. trabzan tepesine battım. İkili trabzanla yukarıya çıktım. Şöyle Beylül'ün tüyleri de burada. Evet, bakın bu şekilde toplamda 9 tane model yapacağım arkadaşlar. Gene 2 tane, şöyle bir tane daha göstermek istiyorum. Bakın 2 zincir çektim. Bir zincirlik bölüme 3 tane, artık hızlı yapıyorum anlaşıldı zannedersem,
Şöyle 3 tane üçlü trabzan, bir zincir, aynı bölüme 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Bakın bir alttaki trabzanların 1, 2, üçüncüsünün tepesine battım. İkili trabzan yaparak yukarı çıktım ve bu şekilde bakın 1, 2, 3, 4 tane model yapmışım. Toplamda 9 tane yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 model yaptım. Ama telefonunuzun uzunluğuna göre bir tane daha ekleyebilirsiniz. O tamamen size kalmış. 9 veya 10 tane yeterli oluyor. Tığın başını doladım. Yine aynı şekilde bitiriyorum. Kapattım. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet. Şöyle diğer rengimi alıyorum. Şöyle gri rengimi aldım. İpime bir düğüm atıyorum. Ve bakın. Şöyle hemen şu kenardan başlayacağım. Şuradan. Şöyle ipimi bağladım. 1, 2 zincir çektim. Ve buraya 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Arada hiç zincir yok. Hemen şurada bir zincirlik bölümüm var. Oraya battım. 3 tane üçlü trabzan. Arada zincirim yok. Bakın şu arada çektiğimiz 2 zincirlik bölümlerimiz var. Şöyle ipimi de arada yürüteceğim. Tığın başını doladım. Hemen oraya batıyorum ve 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Burada köşelerimiz olacak. O yüzden burada bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Şurası da köşe olacak. Dönüşte onu tamamlayacağız. Evet. Tığın başını doladım. Bakın tek tek şuralara batarak 3'er tane üçlü trabzan yapacağım. 1, 2 ve 3. Hemen diğerine geçiyorum. 1, 2 ve 3. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle hepsini 3'er tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Şu sondaki yine köşe olacak. Şöyle şuraya kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, gruplarımı bitirdim. Şöyle köşeden sayıyorum. Köşeyi saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane gruptan sonra bakın son şurada 2 zincir bölümüm kaldı. Hemen oraya köşe yapıyorum. Yani 3 tane üçlü trabzan, bir zincir, aynı boşluğun içine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve bakın burada 5 zincirlik bölümüm vardı. Hemen hiç zincir çekmiyorum. Hemen oraya battım. 3 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 ve 3. Hiç zincirim yok. Tığın başını doluyorum. Bakın burada şaşırmanızı istemiyorum. Bakın tığın başını doladım. Burayı hiç ellemiyorum. Bir üstte bakın. Ben de çünkü bazen şaşırdım. Şuraya yapmak istedim. Ama şurası. Şöyle göstermek istiyorum. Tam karşısı. Hemen buraya yine bir köşe yapıyorum. Yani 3 tane üçlü trabzan, bir zincir,
Ve yine aynı boşluğun içine 3 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Şöyle karşılıklı iki köşemi yapmış oldum. Tığın başını doladım. Yine boşluklara 3'er tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Yarım bıraktığım köşeye gelene kadar. Bakın tam şuraya gelene kadar tek tek batıp 3'er tane üçlü trabzanımı yapıp dönüyorum hemen. Sıra sonuna gelmek üzereyim. Köşe haricinde yine 2, 4, 6 tane grubum olmuş oldu. İlk battığım yere tekrar batıp 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Burada bir zincirim var. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum ve bu sıramı da bitirmiş oluyorum. Bir zincir, ipimi kesiyorum ve diğer rengime geçeceğim. Bakın şöyle şunları da göstermek istiyorum. Bunları arada yürüttüğümüz için direkt kesebiliriz arkadaşlar. Örerken muhakkak artık iplerimizi de arada örelim ki saklamayla uğraşmayalım. Ve bu şekilde ikinci sırayı da bitirmiş olduk. Hemen şöyle çok güzel bir pudra rengim var. Hemen onu alıyorum. 2 sırada bu iple devam edeceğiz. İpimi bir düğüm attım. Şimdi şuradan başlamayacağım da diğer taraftan başlayacağım. İp kestiğim yerden başlamak istemediğim için şu köşeden başlıyorum. 2 zincir çektim. Yine aynı yere çektiğim zincirle beraber 3 tane üçlü trabzanımı yaptım. Dönüşte yine köşemi tamamlayacağım. Tığın başını doluyorum. Bakın 2 model arası şöyle batıyorum ve aynı bölüme 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Yine aralarda zincir yok. Tığın başını doladım. Bakın 2 grup arası 1, 2 ve 3. Yine köşeye gelene kadar, şuraya gelene kadar devam edelim gruplarımızı yapmaya. Evet arkadaşlar, ben gruplarımı bitirdim. Şöyle tekrar sayalım. 2, 4, 6, 7 tane oldu. Köşem harici köşemi saymıyorum. Ve köşeye geldim. Yine köşemin içine gördüğünüz gibi yine buraya köşe yapacağım. Yani 3 tane üçlü trabzan. Bir zincir ve yine aynı noktaya batarak 3 tane üçlü trabzan. Tam şu bölüme geliyorum. Şu bölümde bakın hemen 2 model arasına battım. Yine 3 tane üçlü trabzanım var. Hiç zincirim yok. Hiç zincir çekmiyoruz aralarda. Hemen bakın yine 2 model arasına geldim. 3 tane üçlü trabzanımı yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Yine bakın köşeye geldim. Köşenin içine yine köşe yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bir zincir çektim. Yine aynı köşenin içine batıp 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bakın yine şu köşenin içine gelene kadar tek tek modellerin aralarına batarak 3'er tane üçlü trabzanımı yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde köşeye gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, yine köşemin içine gelmek üzereyim.
tam köşemin olduğu yere şöyle arkadan ipi saklıyorum ve yine köşenin içine 3 tane üçlü trabzan. Arada ikili trabzan yapıyorsam görmemezlikten gelin. Bazen şaşırıyor olabilirim arkadaşlar. Ama ben zaten söylüyorum üçlü trabzan diye. Bazen bu gibi yanlışlıkları yapıyorum. Sizler de çok dikkatlisiniz. Hemen görüyorsunuz. Bu konuları görmezden gelmenizi rica ediyorum. Çünkü video çekmek gerçekten kolay bir şey değil. Bazen şaşırabiliyoruz. Dışarıdan gelen sesler veya çok stres altında olabiliyoruz video çekerken. O yüzden şaşırabiliyorum. Ama siz benim dediğime kaile olun. Yani üçlü trabzansa üçlü trabzan, dediğim gibi aralarda ikili trabzan çekmiş de olabilirim. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyorum. Bu renkle 2 sıra devam edip motifimizi bitireceğiz. Gördüğünüz gibi inanılmaz kolay. Ama yeni öğrenen arkadaşlar için şaşırmamaları için biliyorum biraz fazla uzattım videoyu. Yine bakın köşemi tamamlıyorum, sonuna geldim. Şu şekilde. Evet. Şöyle bir sıra daha yapıp bitireceğiz. Burada zincir çekmiyorum. Tığın başını doladım. Çünkü ben bu iple devam edeceğim için yine köşeden devam etmek istiyorum. Tığın başını doladım. Çektiğim zincirin tepesine battım. İlmek çektim ve 3 ilmeği aynı anda kapattım ve köşemin ortasına gelmiş oldum. 2 zincir veya 3 zincir çekebilirsiniz. Ve yine çektiğim zincirle beraber 3 tane üçlü trabzanımı yaptım. Yarım köşemi yapmış oldum ve tek tek aralara batıp 3'er tane üçlü trabzanımı yapmaya devam edeceğim. Bu sırada bu şekilde arkadaşlar tüm model aralarına batıp 3'er tane üçlü trabzan yapıyorum. Köşeye gelene kadar bu şekilde devam edelim. Köşede tekrar yine yeni öğrenen arkadaşlar için köşeyi tekrar göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, köşeye geldim. Yine köşenin içine 3 tane üçlü trabzan, bir zincir ve yine aynı köşenin içine 3 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Yine bakın buralarda aralara 3'er tane üçlü trabzan ve köşeye yine köşe yapacağım ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine köşemi tamamlıyorum. Üç tane üçlü trabzanımı yaptım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve ilk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Motifimiz bu kadar arkadaşlar. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bunu aynısından bir tane daha öreceğiz. Ben daha önceden örmüştüm. Bu şekilde öreceğiz. Daha sonra da birleştireceğiz. Sizler de göreceksiniz. İnanılmaz kolay. Şöyle hemen hızlıca ipimi de şöyle arada gizlemek istiyorum. Biliyorsunuz ip gizlemek çok önemli. Bir de koton iplerin ip gizlemesi çok rahat. Gizlediğiniz yerden çıkmıyor. Ben bazen sökmek istediğim örgülerimi sökemiyorum. Çünkü sakladığım yeri bulamıyorum. O yüzden bu koton ipler saklamada çok iyi. Evet. Bu şekilde bakın. Şöyle tersi bana bakacak şekilde. Şimdi yani iki tersi birbirine. Bakın düz tarafları bu şekilde. Ve şöyle çok güzel bir gri rengim var. Hemen gri renkle birleştirmemi yapacağım.
Evet arkadaşlar, yine ipimi bir düğüm atıyorum. Bakın ters tarafları içte kalacak şekilde şöyle üst üste koydum. Şimdi iki motifi de şöyle tutuyorum. İkisinin de köşeleri, bakın. İlk köşeden bir buradan, bir de karşı taraftan battım. Sık iğne ile sabitledim. Arkada yine ipimi yürütüyorum. Tekrar aynı şekilde batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Burada 3 zincirim var. 1, 2, 3. Hemen yandaki boşluğa geçiyorum. Hem bu motiften hem arkadaki motiften batıp 2 tane boşluğa sık iğne yapıyorum. 3 zincir, 1, 2, 3. Böyle boşluklara 3 zincir çekip boşluklara 2'şer tane sık iğne yapıyoruz. Birleştirmemiz bu şekilde daha çok kolay yani. Diğer birleştirmelerden daha da kolay. Evet, 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın şöyle karşılıklı boşluklara batıp 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. İki taraftan da batıyorum ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle de birleştirmemi göstermek istiyorum. Şu şekilde olacak. Bu şekilde köşeye kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle şuraya kadar geldim. Köşede yine hiçbir değişiklik yok. Hep aynı şekilde ilerleyeceğim. 3 zincir. Köşenin içine batıyorum. Arkalı önlü motiflerime batıyorum. 2 tane sık iğne. 3 zincir. Boşluğa battım. 2 tane sık iğne. Bu şekilde devam ediyorum birleştirmeme. Bakın şöyle şuraya gelene kadar birleştirmemize devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın hemen şu köşeme kadar devam ediyorum. Köşede bitireceğim. Hemen şöyle hem buraya hem arkaya battım. 2 tane sık iğnemi yapıyorum ve birleştirmemi yapmış oldum. Bakın şöyle birleştirmemi yapmış oldum. Gördüğünüz gibi. Şimdi kapağına gelelim. Hiç ipimi kesmeden burada 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle kapağı hemen şuraya yapmak istiyorum. Bakın şurada köşem var. Biraz yakınlaştırayım. Evet, bakın şurada hemen buranın içine batıyorum. Bir tekli trabzan yapıyorum. Bakın bu sırayı ben tekli trabzan yapıyorum ama siz daha böyle dolgun ve daha şık görünmesini istiyorsanız sık iğne de yapabilirsiniz. Ben çok uzamasın diye video tekli trabzan yapıyorum ama dediğim gibi sık iğne ile de yapabilirsiniz. Bakın hemen şu köşenin içine bir tekli trabzan yaptım. Daha sonra tek tek trabzan tepelerine batarak şu şekilde tekli trabzan yapacağım. Yani ilmek aldım, 3 ilmeği kapattım. Tığın başında oluyorum. Trabzan tepesine batıyorum. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bu şekilde. Şöyle şuraya gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Şöyle son trabzanıma da battım. Daha sonra bakın şu köşenin başlangıçta yaptığımız gibi içine bir tane yaptım. Bir tane de şurada ilk battığımız sık iğne tepesine batıp yapıyorum. Şu şekilde. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bu şekilde istediğiniz boyutlarda gidip gelebilirsiniz. Hemen dönüşümü göstermek istiyorum. 2 zincir çektim. Ve hemen şöyle dibinden başlayarak devam ediyorum. Tek tek trabzan tepelerine batarak tekli trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Uzunluk tamamen size kalmış. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz.
Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam etmek istiyorum. Bir sıra üstü de göstermek istiyorum. Yeni öğrenen arkadaşlar için sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geliyorum. Bakın sonunda zincirim var. Ona batmayı da unutmuyorum. Trabzanlarınızı sayın. Bitene kadar aynı sayıda gidin. Ne açılma ne de eksilme olmaması için 2 zincir çektim. Modelimi çeviriyorum ve dibinden yine başlayarak tekli trabzanlarıma devam ediyorum. Bu şekilde istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Az önce dediğim gibi ne kadar uzunlukta isterseniz o kadar uzunlukta yapabilirsiniz. Ben şöyle istediğim uzunluğa gelene kadar şöyle göstermek istiyorum. İstediğim uzunluğa gelene kadar örüp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Bir düğüm atıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum ve ipimi uzunca kesiyorum ki benim bir etiketim var. Eğer sizde etiket yoksa hemen şuradan ipinizi saklayabilirsiniz. Ben hemen şuraya bir iğne geçirmek istiyorum. Evet, iğnemi geçirdim. Şöyle hemen şunu da göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde benim için yeterli. Kaç sıra örmüşüm? 2, 4, 6, 8, tam 10 sıra örmüşüm arkadaşlar. Sizler istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz bu şekilde. Buraya ister düğme de takabilirsiniz. Benim gibi ben şöyle hemen köşesine bir etiket takacağım. Dediğim gibi sizler şöyle hemen şuraya bir düğme de takabilirsiniz. Çünkü herkeste etiket olmayabilir. Şöyle hemen şöyle göstermek istiyorum. Tam şöyle ortaya çok güzel düğmeler var. Onlardan takabilirsiniz. Şöyle hemen öncelikle ipimi öne getireceğim saklamak için. Çirkin bir görüntü olmasın. Evet. Evet. Bu şekilde de saklayabilirsiniz eğer bir şey takmayacaksanız. Şöyle hemen şu köşeye takmak istiyorum etiketimi. Çok fazla sabitlemeyeceğim. Şöyle bir kere de zaten ipim kalın. Evet, şöyle yeterli olacaktır. Şimdi ipimi koparmamak için şöyle alttan ipimi yürütüyorum diğer tarafa doğru. Evet. Diğer tarafa geldim. Şöyle biraz düz dursun. Evet. Hemen şöyle bir çırpıda etiketimi de takmış oldum. Evet. Hemen buradan ipime bir düğüm atacağım. Ve yine ipim görünmemesi için içten yürütüyorum. Ve ipimi kesiyorum. Ve çantam hazır. Şöyle göstermek istiyorum. İsterseniz metal askı takabilirsiniz. İsterseniz de şimdi göstereceğim. Örgü askıyı kullanabilirsiniz. Hemen şöyle gri ipimle şöyle pudra ipimi alıyorum. Ben iki renk yapacağım. Şöyle gri ile pudra rengini karıştırarak yapacağım. Daha önce de bunu göstermiştim sizlere ama yine de göstermek istiyorum. Tek renkte yapabilirsiniz. Çift kat yapacaksınız ipinizi. Tek renk veya iki renkle de yapabilirsiniz. Şöyle uzunca bırakıyorum ki dikeceğiz çünkü. Hemen bir düğüm atıyorum. Şu şekilde biraz yakınlaştıralım. Evet. Şimdi pudra ipimi bırakıyorum. Sadece gri ipimi doladım parmağıma. Bakın şu pudra ipi tığın etrafından çevirdim ve sık iğne yaptım. Etrafından çeviriyorum. Gri ile kapatıyorum. Pudrayı tığın etrafına doladım. Gri iple kapattım. Gördüğünüz gibi
çok hoş bir şey ortaya çıkıyor. Ben çok seviyorum bu modeli. Şu şekilde. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar ben 1 metreye yakın ördüm. Sizler yine uzunluğu size kalmış. Tam bir uzunluk da vermek istemiyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın çok kolay. Daha önceki videolarımda da vardı bu model. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar devam ediyoruz. Sona geldiğimizde ikisini bir kapattım. İpimi kesiyorum. Bu şekilde bitiriyoruz. Ben daha önceden hemen şöyle göstermek istiyorum. Örmüştüm. Video uzamasın diye önceden ördüm. Sanırım 1 metre kadar ördüm. Ve hemen şöyle iki tarafından, iç taraflardan şu şekilde dikeceğim. Şöyle diğerini de buradan dikeceğim. Hemen hızlıca şöyle bir tarafını dikip göstermek istiyorum. İğnemi geçirdim. Bakın diğerini geçirmedim şu şekilde. Onu daha sonra içeriden saklayacağım. İki iple birlikte dikersek çok kalın olacak çünkü. Şu şekilde dikiyorum. Evet. Şöyle içten daha kolay göstereceğim. Şöyle iyice sabitlemeyi unutmayın. Sökülmesini istemiyorum çünkü. Evet. Evet, iğnem de çıktı ama siz sanırım anladınız. Diğerini de onu diktikten sonra diğerini de içten saklayıp kesince çok hoş olacak. Çok videoyu uzatmak istemiyorum şu anda. Ben diğer tarafını da iğnemi takıp dikip hemen döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim dikiş işlemim bitti. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şöyle içlerinden diktim. Biraz da karşıdan buhar tutup elimle düzelttim. Şöyle arkalı önlü göstermek istiyorum. Videonun ortalarında dediğim gibi eğer telefonunuz biraz uzunsa bu sırayı 9 değil 10 yapabilirsiniz. Daha geniş bir telefonunuz varsa bu sırayı 3 sıra yapabilirsiniz. Ya da ortadaki şu gri sırayı 2 sıra, yani telefonunuza göre ayarlayabilirsiniz. Bu model tam benim telefonuma uygun olduğu için ben 9 sırayı yaptım. Hemen diğer yaptıklarımı da şöyle hemen göstermek istiyorum. Hepsi aynı boyda. Bu biraz ince olduğu için bunu 10 sıra yapmıştım. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.